Merhaba. Diş eti hastalığı, diş etlerindeki iltihaplanmanın neden olduğu bir durumdur. Ve diş etindeki iltihap maalesef sadece diş etinde kalmamakta, dişlerin köklerine ulaşmakta ve daha sonrasında kökün etrafındaki çene kemiğini ya da alveol kemiği dediğimiz dokuyu etkileyerek uzun vadede diş kaybına kadar neden olabilmektedir. Bu noktada size arkamdaki ekrandan göreceğiniz bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Burada 4 tane diş görüyorsunuz. Bu 4 tane dişten birincisi sağlıklı durumu göstermektedir. Bu sağlıklı olan durumda dişin diş etiyle olan temasında herhangi bir aralık bulunmamakta. Dişle diş eti ve kemik dokusu doğru bir şekilde ve herhangi bir renk değişikliği olmadan temas içerisinde ve organik geçişi olarak yaşamlarına devam etmektedirler. İkinci olan durumda diş etinde bazı kızarıklıklar, dişin yüzeyinde bazı birikintiler ve dişle diş etin arasında şişliğe bağlı, kızarıklığa ve kanamaya bağlı olarak bazı gevşemeler görülmektedir. Buna gingivitis aşaması diyoruz. Gingivitis aşaması tamamen geri döndürülebilirdir. Toplumda en sık görülen diş eti hastalığıdır ve kişinin bazı yapacağı basit müdahalelerle aslında çok rahatlıkla sağlıklı hale geçebilirdir. Kişinin yapacağı müdahaleler yeterli olmazsa dahi bir diş hekiminin ya da periodontoloji uzmanının yapacağı bazı müdahaleler rahatlıkla gingivitis'i tedavi edebilmektedir. Peki gingivitis tedavi edilmezse üçüncü aşama olan ekranda da görünen diş etinin gevşemesi, dişle diş etin arasında cepler ortaya çıkması ve bu noktada biriken taşlar, bu taşların diş etinin altına doğru inmesi, köklerde erimeler, çene kemiğinde erimeler, diş etinde çekilmeler ve kabarıklıklar olması gibi durumlar ortaya çıkmakta ve tedavi edilmediği durumlarda diş eti kaybı riskini oldukça arttıran bir hastalıktır. Periodontitis de eee, biriken plaklar ve tartarlar oldukça sertleşmekte ve diş etinin aralığından içeriye girerek bakteriler için çok iyi bir ortam, çok optimal bir ortam yaratmaktadır. Yani ısı var, düzenli bir besin girişi var çünkü ağızdasınız. Onun dışında kanama ile beraber de dişler etrafındaki bakteriler beslenmekte ve bakteriler kolonize olmak için daha arayacakları başka bir ortam bulunmamaktadır. Bu durum tedavi edilmezse ya da bazı bireylerde yani genetik yatkınlığı olan bireylerde bu durum bazen hızlı olarak ilerleyebilmekte. Bunda ileri kronik periodontitis dediğimiz bir aşama ortaya çıkmaktadır. İleri kronik periodontitis dediğimiz aşamada diş eti hastalığı biraz daha hızlı ilerlemektedir. Periodontiste gördüğümüz bütün her şey aynı şekilde oluşmaktadır. Fakat burada diş kaybı ihtimali daha fazla olmaktadır. Bu videoda bahsettiğim bu aşamalar aslında size anlatmak üzere basitleştirdiğim bir aşamadır ya da tablodur. Normalde diş eti hastalığı sınıflaması çok daha karmaşık ve komplike bir durumdadır. Bu biz diş hekimleri arasında çeşitli isimlendirmelerle bazı sınıflandırmalarla bildirilmektedir. Fakat en kolay haliyle size bu aşamaları ancak bu tablo üzerinden dörtlü bir şekilde anlatabileceğimi düşündüm.